Şimdi gündüz çok yoğun, kaosun içindesiniz. Akşam geliyorum, bir anda odaya giriyorum. Bir anda sakinleşiyor ortalık. Bu benim için ruhsal olarak da çok iyi geliyor ve benim düşünmediğim tek alan diyorama yaparkenki alan. Yani o esnada benim düşündüğüm tek şey elimdeki maddeyi nasıl boyarım veya bunu nereye koymalıyım. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Ama diorama yapmazken veya iş yerindeyken çok fazla her şeyi düşünüyorum. Ve diorama açıkçası bana ruhsal olarak en iyi gelen şey diyebilirim bu konuda. Çünkü beynim duruyor. Covid zamanında köye gittim, memleketime. Evde canım sıkılıyordu. İşte arkadaşlarım falan aradı. Hani bir baraja gidelim veya bir dere kenarına gidelim gibisinden. Oraya gittik. Dere kenarına gittiğimde böyle yanmış kütük gördüm ben ama böyle çok değişik bir şekildeydi. Ya orada canlandı. Ya dedim eve götüreyim. Birkaç kozalak toplarım işte. Lodos ahşabı falan toplarım. Bir şekilde bir şeyler yaparım dedim. Eve götürdüm. Yani direkt oradan başladı aslında. Yani o zamana kadar diorama diye bir şey bilmiyordum zaten. Eve gittikten sonra işte hırdavatçıya gittim. Kırtasiye'ye gittim. İşte sıcak silikonlar, çeşitli yapıştırıcılar falan aldım. Ama boya fırça bile hiç işin içinde yoktu ama. İşte kozalakları çıkardım. Büyük bir şato falan yaptım böyle eski ağaçlardan. Zaten evimizde de işte sobalı olunca gerekli ekipman da evde yine oluyordu yani ağaç parçaları vesaire. Oradan çok büyük bir şato yaptım ben. Bunu yaptıktan sonra babam zaten bu işin içinde olduğu için böyle sanatla yakından ilgilendiği için işte aynı zamanda kitaplarla vesaire çok hoşuna gitti onu. Ben de hep hani babamı gözümde o konuda büyütüyordum ki zaten büyüttüğüm gibi var. O beğendiyse bunun gerçekten hani beğenilecek bir şey olduğunu anladım yani orada. İlk başta yani her şeyi el yapımı yapabileceğimi bilmiyordum. Ona cesaret de edememiştim aslında veya hani bir an önce onu yapmak için hazır model kullanmak istedim. Bir tren seti almıştım. Tren setini eskittim. Üzerine yine Pinterest'ten girip bakmıştım eski tren garlarına falan. Oralardan çeşitli görseller bularak çizdim. Onun üzerinden ölçeklendirdim, yaptım. Tabii ki çok ölçek sorunum vardı. Çünkü hiç bilmiyordum yani ölçeklendirme nasıl yapılır. Mesela bir su deposu yapıyorum ama kapı su deposundan daha büyük. Çok saçma geliyordu yani. Oradan sonra kendimi işte daha çok üstüne katarak küçük model araçlar aldım. Onları eskittim küçük mekanlarda. Onları yapmaya devam ettim. Sonra Facebook'ta bir sayfa buldum. Maketçilerin sayfasını, dioramacıların. Oraya attım ben bunları. Oraya üzerinden yani orada aslında ilk sanatçılarla tanıştım ben bu işle uğraşan. İşte sayfayı inceledim. Oranın üzerinden ben satışa koydum bunları. Satışa koyduktan sonra yine İstanbul'da bir tam hatırladığım kadarıyla yine bir esnaf bana ulaştı. Yani bunları ben almak istiyorum diye. Yani o zamanlar çok ucuz fiyatlara verdim ve gitti. Şu an çok pişmanım zaten onları yani sattığım için. Benim için diyor ama yaptığım eserlerden de bunu görebilirsiniz. Benim eserlerimin hepsi karanlıktır. Çünkü karanlık şeyler yaşıyoruz ve ben o karanlığın içindeki eseri yaparken aydınlığı bulmaya çalışıyorum açıkçası. Yani insanlar eserlerime baktığı zaman bak ve geç değil aslında bak ve kal olması gerekiyor. Eserlerimi o şekilde yapıyorum. Diorama da benim için bu karanlığı şöyle ifade edeyim. Renklerin kahve tonları, gri tonları ya bunları dioramalar üzerinde gösterdiğim ya bir iletişim, bir anlatım şekli, bir iletişim aracı aslında diorama benim için. Yani insanlarla şikayetçi olduğum konuları ben diorama üzerinden iletişim kuruyorum. Bir toplumsal bir olay yaşandı. Bunun üzerinde ne yapabileyim diye düşündüğüm bir iki tane konu oldu. Bazen de hiç düşünmeden sabah kalktığımda garip bir şekilde aklımda olan veya telefonda takılırken veya otururken aklıma aniden gelen bir şeyler oluyor. Tabii bu daha çok ben bunu şeyle bağdaştırıyorum aslında. Akıl işte neyin üzerine yoğunlaşırsa bir gün cevabı bulur. O cevaplar o şekilde geliyor. Diğer yandan yaptığım enkaz dioraması var. Enkaz dioraması deprem zamanında yaptığım bir diorama. O dioramayı mesela Instagram'da böyle bakarken görsellere yapay zeka ile bir görsel gördüm. Duvarın içinden bir göz bakıyor
ve kan akıyordu. Ya çok hoşuma gitti benim. Hani çok o zamanlar kötü olaylar ama onu oradan yaptım mesela. Dedim ki hani yapay zeka ile yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bunu 3D halini yapmak istiyorum gibisinden yaptım. Ve şunu söylemek istiyorum. Enkaz benim ilk tepki çektiğim, beni ilk taşladıkları diorama yani. Ben enkazı yaptıktan sonra paylaşıma sundum. Paylaşıma da şunu söyledim, hani açık açık söyleyeceğim. Deprem zamanı hepimizin televizyonlarda gördüğümüz IBAN'ı aldım. Altına kopyaladım. Dedim ki hani bunun fiyatı şu kadar. Bunu alan insana ben göndereceğim. Parasını siz oraya atın. Çünkü benim elimden bu geliyor diye yaptım. Ama tabii ki bizim insanlarımız konuyu öyle bir yerden alıp böyle bir yere getirdiler ki ben paylaştıktan sonra bunda tek göz olduğu için konu Illuminati'ye geldi. Bunun üzerinde spatula ile çizmiş olduğum, hani rastgele çizmiş olduğum duvarlar için şekiller vardı. Bu şekillere işte baronlara hizmet ediyormuşum. Vatan haini oldum. Yani altına küfürler, kıyametler, embesil oldum. İşte Sanatçı olması ne kadar Aynen. Yani zulümün fazlasını yedim. En son dayanamadım artık. Çünkü baktım iyi denen hakaret vari küfür etmeye başladılar. Kaldırdım eseri. Dedim ben bu eseri satmayacağım. Çünkü hiç kötü niyetle yapmamıştım ki PR oradan, yani öyle bir olaydan PR kazanmak aklımın ucundan bile geçmez. Bu anlattığım olaydan yola çıkarak ülkemizde aslında insanların sanata bakış açısını, her şeyden, bizim insanlarımız her şeyi çok biliyor aslında. Bence yani her şeyi çok bildiğiniz gibi değil olaylar. Bunu bazı sanatçılarımız da söylüyor. Biz daha önümüzdeki engeli aşamamışken siz çok büyük olayları kendi başınıza çözebileceğinizi zannediyorsunuz ve sanatçılarımız aslında bir şeyi göstermek isterken buna da mani oluyor bizim insanlarımız. Yani bu da ülkemizde sanatın ne kadar zor anlaşıldığı, sanatın sadece bakmakla ilgili olduğunu zannediyorlar ama aslında sanat hissedilmekle alakalı bir şey olduğunu ve sanatçının eserinde sürekli politik, siyasi veya insanları kötüleyen sanki objeler olduğunu zanneden insanlarımız var. Bu da aslında baktığınız zaman bizim sanata karşı, yani onu yapma isteğimizi normalde geri çeviriyor. Ama ben bunu tam tersine çevirerek, bu aldığım tepkilerin daha fazlasını almak isteyerek tamamen zaten aslında artık o insanlara yönelik eserler yapmaya başladım. Sonrasında zaten yaptığım kitaplar, çöp sendromu, hani o insanların çöpe attığı şeyler, zamanları kitaplar, izlediği porno sitelerinin Türkiye'deki en üstteki seviyede izlenmiş olmaları, kredi kartlarını har vurup harman savurmalar, çöpe ekmek atmalar. Ben de çöp sendromunda o insanlara o şekilde tepki vermek için yan tarafa wanted olarak beyin aranıyor diye ekledim. Diorama yaparken kullandığım malzemeleri her an her yerde bulabiliyorum zaten. Yani bu dioramanın en güzel yanı, zaten malzeme aramıyoruz. Malzeme her yerde. Bu konuda diorama benim çok hoşuma giden bir sanat aslında. Onun dışında dioramada sıkıntı çektiğimiz malzemeler var. Mesela yeşillikler konusunda sorun yaşıyoruz bazen. Tabii ki bunu da kendimiz yapabiliriz. Ama bazen yurt dışından getirdiğimiz ürünler de olabiliyor. Onun dışında diorama yaparken herhangi evde atılacak malzemeler, onlardan belirli parçalar sökebiliyoruz. Veya benim en çok kullandığım ahşap ürünleri kullanıyorum. Bunlarda işte balsa çıtaları oluyor, çay karıştırıcılar oluyor. Ne bileyim, ben hep aşinayım mesela. Bir çöp şiş yaptığım çöp şişi eve getiriyorum mesela. Onları kullanıyorum. İşte Adana kebabın küçük ahşap çıtası var. Yeşimle bağlantılı olarak. Zaten gündüz kebap saplarken akşam bundan ne yapabilirim diye düşünüyorum zaten. Sinemaya gidiyoruz mesela. Bizim kafalar genelde diğer diorama sanatçılarını da çok iyi anlıyorum bu konuda. Hani gittiğimizde televizyonu izlerken veya herhangi bir yere gittiğimizde kafalar genelde bizim hani nereden ne bulurum, ne yaparım gibisinden şeylere çalıştığı için. Sinemaya gittik. 3D gözlükler vardı. Ondan sonra çıkışta bunları insanlar alıyor, çöpe atıyor. Biz de ekip olarak gitmiştik. Filmi izlerken bir anda aklıma aslında yani insanlarımızın sorumluluk almamak adına bir şeyleri görmezden geldiği, bu manevi şeylerden kastediyorum, görmezden geldiği şeyler geldi aklıma. Dedim ki yani gözlük de var.
Anında sinemada fikir geldi. Sinemadan çıktım. Herkesten gözlüğü topladım. Direkt eve geldim. Körlüğü yaptım. 2 günde yapmıştım mesela. Çünkü sinemadayken aslında filmi bir anda bıraktım. Yani o yaklaşık 120-130 dakika boyunca direkt eseri kafamda canlandırdım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Eve geldim ve direkt 2 gün içinde yapmıştım. Körlükte de yani insanlar artık bir şeye gerçekten gözleriyle bakmıyorlar. Yani körlük derken onun gözle hiçbir anlamı yok. İnsanlar görmemesi gereken şeyleri görüyorlar ve hiçbir şekilde buna tepki vermiyorlar. Niye? Çünkü sorumluluk almıyorlar. Sorumluluktan kaçıyorlar. Yani dünya artık böyle bir yer olmaya gidiyor. Zaten bu diorama sanatı yapmasam bile eve gelip yine bir şeylerle meşgul olmam gerekiyor. Resim çizmem gerekiyor, kitap okumam gerekiyor. En kötü bir film izlem, yani bir şey yapmam gerekiyor. Eşim bu konuda beni çok iyi anlıyor. Hatta ilk atölyemi eşim bana sürpriz yapmıştı. Buradan eşime bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Bir gün eve geldiğimde normalde ben herhangi bir odada masanın üzerinde yapıyordum. Eşim bu odayı benim için boşaltmış. Buraya bir masa ayarlamış ve bütün her şeyimi buraya taşımış. Ben eve geldiğimde kapıdan girdim ve adımımı attığımda hissetmiştim zaten. Ve direkt bu odaya girmiştim. Yani bunu çok güzel bir anıydı eşimle. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bir de bunlarla farklı bir bağınız oluyor. Mesela hani evet, bazen istediğiniz fiyatı veriyorlar, bazen vermiyorlar. Vermedikleri zaman hani bir yandan ya satılmıyor diyorsunuz ama bir yandan aslında satılmadığı için de çok seviniyorsunuz yani. Hani ben de aslında artık bunlarla bir bağ oluyor. Eve girdiğimde, atölyeye girdiğimde bunlara baktığımda hiç satmak istemiyorum. Sanat bizde Türkiye'de iki noktada ayrılıyor gibi. Bir tarafı çok şaşalı ve boş, diğer tarafı çok derin ve karanlık. Ama ben bunu tam o gri noktada aslında bulmak için dioramaların konularını sonradan değiştirdim. Çünkü ilk başta yaptığım dioramalar içine oyuncak metal bir araç koyduğum için o yani dediğiniz oyuncakçı kısmıyla bana da aynı şekilde geliyorlar. Direkt ya bu oyuncak, işte maket, ya ben şunu da duydum. Çocuğa ver de oynasın gibisinden. Duydum yani bunları. Ha, ben bunları yadırgamadım. Çünkü bizim yani geçmişten gelen, yetiştirilmemizden gelen veya okullardaki eğitimlerde veya üniversitedeki eğitimde gerçekten sanata yaklaşım açısında bir yaklaşma özrümüz var yani. Çünkü sanata sanat olarak bakmıyoruz. Ya Türkiye'de bir de sanat denildiğinde ben şuna da karşıyım açıkçası. Yani buradan ressamlarımız yanlış anlaşılmasın ama sanat sadece tablo değil. Ve Türkiye'de gerçekten böyle bir algı var. Yani sanat galerine gittiğimizde gördüğümüz her şey, yani bunun %80'i her şey demeyeyim ama tablolardan ibaret. Mesela ben de bir sanat galerisine başvurmuştum ve diorama sanatı diye ben kabul olmadım. Ve ben bunu Antalya'da yaşadım yani. Gelecekte bu sanatla ilgili ne yapmak istiyorum derseniz aslında aklımda birçok şey var. Yani dioramalardan kurulmuş bir gelecek veya geçmişle modern çağla eski çağı harmanlayıp yeni bir şehir gibi bir şey ortaya koymak. Bununla alakalı büyük bir yer kiralayıp içine komple o şehri, çünkü Almanya'da böyle, Hollanda'da böyle yerler vardı. Öyle bir şey yapmak istiyorum ama bu ülkemiz açısından beni korkutuyor açıkçası. Çünkü öyle bir şey, öyle bir yer yaptığınızda bunun maliyeti önemli değil ama bunun sürdürülebilirliği ülkemiz açısından çok zor. Zaten sanatçı burada sıkıntıya giriyor. Yani şöyle düşünün, bizim yaptığımız eserleri biz Türkiye içinde satamıyoruz. Çeşitli internet siteleriyle yurt dışına satıyoruz. Yani ilk önce bizim insanlarımızın yani sanatı, yani diorama sanatını geçtim, sanata bir yatkınlığı olması gerekiyor ki biz de gelecek açısından bunu meslek haline getirelim.